Merhaba, ben Tolga. Ben Gülden ve tabii ki ailemizin en değerli üyesi Max. Karavan yaşantımızın dolu dolu 4 yılı geride kaldı. Şimdi 5. yıldayız. Beşinci sezonda bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte görelim. Selam sevgili dostlar, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir süredir yoktuk. Haziran ayını neredeyse boş geçtik Evet. diyebiliriz. Çok özleştik. İnanılmaz derecede mesaj aldık. Hatta hiç yorum yazmamış insanlar dahi mesaj yazdı. Evet. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz dedi. Uzun bir ara verince hiç yapmadığımız bir şey olduğu için mutlaka haber de veriyoruz normalde. O yüzden çok merak etmişler. İyi misiniz diye herkes mesaj attı. Evet. İyiyiz. Çok yorulduk. Sonra biraz da sıcaklar bastırınca biraz saldık kendimizi. Biraz da işleri toparlamaya çalıştık falan derken yeniden kavuştuk. Hadi bakalım o süreçte biz ne yapmışız, neler yapmışız hep beraber sohbet edelim. Yerde ne güzel de serinledi. Geldim paşam geldim. Geldim Dur. paşam. Alamadım dur. Uzun zaman sonra sahile gelince her yerimiz ot tabii. Tabii ki. Karavanımızı nasıl buldunuz? Öncelikle ben ondan bahsetmek Evet, istiyorum. bu arada hemen söyleyeyim. Önceki videoyu izlemeyen varsa bu videoyu bırakıp önceki videoyu izlesin. Evet, hemen bu videodan çıkıp bir önceki videomuzu izleyin. Karavanımızın tanıtım videosunu çektik. Evet, inşallah beğenmişsinizdir. Karavan yaşantımızın 5. yılını girdiğimiz şu günlerde 5. yılındayız artık. Evet. İlk defa karavan tanıtım videosu. Evet, biz karavan tanıtım videosu çekmeyi Çekmemiştik. atlamıştık. Niyeyse direkt yaşamaya ve gezmeye başlayınca öyle bir tanıtım videosu durumuna girememiştik. Sonra da zaten paylaştık ki daha neyini tanıtacağız falan olmuştu. Şimdi hazır bir yenileme yapınca tanıtım videosunu da aradan çıkartalım dedik. Evet, çok güzel detaylar ekledik karavana. Evet. Yani bizim çok içimize sindi. Her detayı bizim apayrı içimize sindi gerçekten. Mesela şu Türkiye haritası için siparişi vermeyi ben çok uzun zamandır düşünüyordum ama nereye koyarız, nasıl yaparız falan diye düşünürken bir baktım Tolga orayı söküyor. Aa dedim tamam bu oraya olur. Hep böyle anlık gelişti aslında. Önceden planlanmış şeyler değildi ki biliyorsunuz sürekli takip edenler özellikle. Renge bile son anda artık boyayı alırken karar verdik. Hiçbir şey belli değildi biz bu aşamaya başladığımızda. Sadece boya yapacağımız belliydi. Ama her detay birbiriyle beraber hem uyumlu oldu hem böyle anlık gelişmelerle olduğu için bize de apayrı bir heyecan kattı. Hepsi çok güzel oldu ya. Bakmalara doyamıyoruz. Maşallah. Nazar boncuğumuzu da yerleştirdik. Nazar boncuğumuz baş köşede. Lütfen eğer Evet. bir nazar boncuğu koyarsanız Seviniriz. seviniriz yani. Ben şuraları bir temizleyeyim, hemen geliyorum. Evet, geldim. Hoş geldin. Temizledik etrafımızı. Evet. Gel yine gel. Gel sen de gel. Gel. Karavanda en çok sevdiğimiz detaylardan bir tanesi bu. Evet, oradan başladık. Oradaki ahşaplarımızı da söktük ama atmadık. Takip edenler biliyorlar. Evet. Bu Türkiye haritası, takip edenler biliyorlar bu durumdan, hep bahsettik. Büyük bir Türkiye turu düşünüyoruz. Geçtiğimiz seferki yaptığımız tur aslında küçük turdu diye hep bahsettik. 81 ili kapsayan bir tur yapacağız ve haritada işaretleyerek gideceğiz. Şimdi bu haritanın etrafını dönmüş olmayı düşünmek bile haritayı gördükçe apayrı bir keyif veriyor. Bursa, Balıkesir kıyılarından başlayıp İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Antep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari'yi es geçmiştik. Evet, oraları es geçmiştik mevsimsel sıkıntılardan dolayı. Sonra işte Batman, Van, Siirt, Ağrı, Van. yukarılara, buralara, Karadeniz kıyılarına, İstanbul'a, Kırklareli'ye, Edirne'ye derken tura başladığımız noktada 616 gün sonra turumuzu bitirmiştik. Evet, şimdi bu içerilerde kalan şehirlere ve gezdiğimiz şehirlerde ötelediğimiz yerlere Evet. de gitmek için büyük bir tur planı yapıyoruz. O yüzden bu haritada bu tur için de bizim için de çok güzel bir detay oldu. Ve bu tur tamamen spontane gelişiyor arkadaşlar. Çünkü başlangıç noktası belli değil. Başlangıç Bir noktası sonraki- belli, Bursa. Sonrası Evet, belli yani değil. bu çıkış Bursa'dan gerçekleşecek ama sonrasında nereye gideceğiz? O bölgeden hangi bölgeye devam Evet. edecek? Tamamen spontane gelişecek. O Hangi yüzden şehire gideceğimizi şimdiden bilmiyoruz hala. Yine son dakika karar verilecek. sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Özellikle Instagram üzerinden bir sonraki şehri daha erken öğreneceğiniz için belki size misafir oluruz. Bu arada videomuza ilk defa denk geliyorsanız YouTube'dan da abone olmanızı bekleriz. Lütfen. Lütfen yani.
bu sefer karavanımız biraz daha sade gözüküyor. Fark ettiniz değil mi siz onu? Derli toplu. Derli toplu, daha sade. Mesela çok güzel bir banyo kapımız oldu. Ondan sonra ondan çok memnunuz. Buralar çok güzel görünüyor. Renklerimiz çok güzel. Buralar hep böyle, Renkler canlandı. evet, çok hoş oldu her taraf. Burada yine çok güzel bir detayımız oldu. Aynamız oldu. Evet, artık bizim de aynamız var. Bu iç kısım Max'in malzemeleriyle dolu. Bizim elektronik malzemelerimizle ve yine Max'in temizleme tüy alma zımbırtıları ve bolca kaka poşetleriyle dolu. Max'e dolap yapmıştık zaten oraya ama işte biraz ıvır zıvır dolabı gibi olmuştu. Oranın karışık gözükmesi bizi rahatsız ediyordu ve o yüzden kapak yapmaya karar vermiştik. Sonra oradaki karışıklık ortadan kalkınca şu karşıda bizim işte o şarj aletleri, çekim ekipmanlarını koyduğumuz yerin de ne kadar karışık kaldığını fark edip orada da bir düzenleme yapmış olduk böylelikle. Ve dolabımızın etrafında biliyorsunuz bunun fayanslar vardı. Fayansları biz devre dışı bıraktık. Evet. Çünkü Bir baktım Tolga hepsini sökmüş tek tek. Haberim olmadan. fayansları devre dışı bıraktık. Çünkü fayanslar ısınıyor ve ısıyı bir şekilde bu ahşabın arka tarafına veriyordu. Yani benim tahmin ettiğim gibi bir ısı yalıtımı sağlamadı açıkçası. Yani oradaki o ısı yalıtımının iç tarafa aktarılması beni rahatsız etti diyebilirim. O yüzden şu malzemeyi aldık. Bu malzemeyi sobanın arkasına koyarlardı. Isıyı içeriye doğru yansıtırdı ve duvara doğru sıcağı vermezdi. Çok hoş bir görüntü çıktı ortaya diye düşünüyoruz. Evet, şahsen. sobanı her taraftan koruyor. Odunluğumuz ve çöp kovamızın yerini değiştirdik sadece. Bu arada bu şaheserden her videoda söz edeceğim ben. Çok güzel oluyor. 2 tane odunluğumuzu buraya aldık. Şurası yine ayrı bir odunluk. Burasını da odunluk olarak kullanacağız kış şartlarında. Buraya da çöp kutumuzu koyuyoruz. Alt kısımda da faraşımız, ıvır zıvır malzemelerimiz genelde burada yer alıyor. Ön taraf zaten ayakkabılık. Herhalde 8 video yayınladık değil mi biz yapımla alakalı? Evet. Tabii 8 video boyunca siz karavanı tadilatını izlediniz. Haftada 2 video paylaşmanın zararları oldu birazcık tabii. Maalesef ki. Gülden hatırlarsınız ilk videolarda ne olacak canım 10 günde bitiririz. Evet. Bir videoda biter gibilerinden kelamlar kullanmıştı ama. Çünkü biz koca karavanın mobilyalarını bile böyle 15 günde 17 günde bitirdik yaptık. Biz mobilya kısmını. Yani koca karavanı o kadar sürede yaptıysak 10 günde de tadilatı bitiririz diye umuyordum ama hiç öyle olmadı. 10 günde önce tavanla uğraştık sanırım. Tabii, hatta daha bile uzun sürdü. Bir haftadan fazla sürdü çünkü çok vakit aldı. Sonunda da baktık ki bir sevgili dostumuz, karavan firması olan sevgili bir dostumuz, ya Tolga yeter hastalandın iyice hani çok zor geliyor. O makineyle de çok uğraşıyorsun. Çile çekiyorsun. Gel bizim eşyaları kullan. Atölye senindir. Ne hangi eşyayı, hangi malzemeyi kullanmak istiyorsan kullan. Yeter ki daha rahat ve konforlu bir şekilde yap diye sevgili Veysel abimiz bizi atölyesine davet etti. Çok kolaylaştırdı işimizi. İnanılmaz kolaylaştırdı. İnanılmaz kolaylaştırdı gerçekten. Yoksa hadi o zımparayı bayağı toparlamıştık ama yine çok uğraştık. Orada bile kaç gün uğraştık. Ona rağmen işte mesela tezgah vardı. O tezgahla elle başa çıkamazdık. Yani. Makinede çok büyük konfor sağladı bize. Yani sevgili Veysel abimizin bize atölyesini açması çok büyük işimize yaradı diyebiliriz. O da buradan tekrar sizin aracılığınızla kendisine teşekkür etmiş oldum. Şimdi böyle banyo kapımızdan da bahsedelim. Banyo kapısından bahsetmek istiyorum çünkü çok özel bence. Tolga buraya şöyle katlanır bir kapı yaptı. Burada da menteşeler, şuradan şöyle göstereyim ki gözüksün. Menteşeler de böyle çok göz önünde olduğu için, şimdi gözükmeseler de, ben sürekli şey diyordum Tolga, o menteşelere ne yapacağız, o menteşelere ne yapacağız. Arka tarafta kalamıyorlar çünkü bu tarafa doğru kapanmak zorunda ya da dışarı doğru açılması lazımdı gizleyebilmek için. İçlerine gömemiyoruz çünkü ahşabın kalınlığı buna müsait değil. Bu güzel dekoratif medefe tabloları buldum. Sonra sağ olsun Tolga onları oyarak şöyle ince işçilikle içeriye gizledi. Görüyor musunuz burada? Tabii ki göremiyorsunuz. Ama bunlarda hem böyle hoş bir dekoratif alan oluştu böylelikle hem de menteşeleri gizlemiş olduk. Rattanlarımız vardı daha önce burada. Koyu gri boyalıydı. Hatırlayanlar vardır. Hasırları yaptık ama hasırların uygulamasında her zaman bir problem var. Bunlar içeriye doğru esniyorlar, dalgalanıyorlar, hareket eden, yaşayan bir malzeme sonuçta bu da. O olmasın diye arkalarına en ince kontrplak plakalardan kesip yapıştırdık ve artık böyle zamp gibi duruyorlar.
Birçoğunuz zaten biliyorsunuz ama kanalımıza ilk defa denk İzleyenler. gelenler için de hemen söyleyeyim. Karavanın tamamı kavak kontrplak ve lambirden yapılmıştır. Evet. Lambiri sadece tavanda. Parke var yerde. Evet. Mutfağın şu alt köşesinde detay olarak kullanıldı ve aracın giriş tarafında ufak bir detay olarak kullanıldı. Oturma grubunun dış tarafında görsel gözüküyor. Aynen öyle. Onun haricinde yerde de birinci sınıf parke kullanıldı. Geri kalan her yer kontrplak. Farklı kalınlıklarda. Son dönemde, bunu neden söylüyorum hemen onu da söyleyeyim size. Son dönemde görüyorum ki özellikle sosyal mecralarda birçok karavan firması MDF kullandığından kaynaklı olarak reklam yapmaya başladılar. MDF hareketli bir ortamda çok işinize yarayacak ya da çok uzun değil hiç. ömürlü olacak bir malzeme değil. Evet, öncelikle bir ağır olmasından kaynaklı istenmediğini düşünüyor çoğu insan ama onun içindeki ahşabın yapısı dolayısıyla vida tutmaya müsait bir malzeme değil. Evet, evlerde sorun olmayabilir. Zaten aç kapa Sabit. yapıyorsun ve işte dolap bazında düşünürsen esneme yapmıyor. Ama karavanda buna uygun değil ve çok kısa sürede deforme oluyor. Bilmeyenler ve rastgele öyle bir firmadan yaptırmak isteyenler varsa bu da detay bilgi olsun onlar için. Evet. Yaptırmayın. Yaptırmayın. MDF yapan bir firmayla da çalışmanızı Evet. şahsen tavsiye Evet. etmeyiz. MDF'yi evlerde kullanalım. Aynen. Tadadam. İngiliz arkadaşlarımız Erik ve Becky Ziki. bize şu arkadaşları hediye etmişlerdi. Teşekkürler. Karadeniz'deyken tanışmıştık onlarla. Hediye etmişlerdi. Onları da oraya monte ettik. Kulplarımızı değiştirdik. Bilenler fark etmiştir. Eskiden halatlarımız vardı. Halatlarımızı değiştirdik. Böyle şirin minik ahşap kulplar kullandık. Buzdolabımızı boyadık. İçerisiyle uyumlu olsun diye buzdolabıyla da birazcık uğraştık ama güzel oldu. Yani bence beyaz olsa orada kötü gözükürdü. Çok kötü gözükürdü. Evet. Siyah hem lavabomuzu ve bataryamızı detaylarla çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Sonra artık tavan camımızda da sinekliğimiz var. Evet. Hem de blackout perdeli. Buraya uydurmasyon bir yapıştırma tül yapmıştık. Arada düşüp duruyordu. Yapışkanları atıyordu sıcaktan. Ama artık böyle bir perdemiz var. Sinekliklerimiz aşırı yıpranmıştı. Onları yenilemek için araştırma yaparken dedik ki niye blackout perde yapmayalım? Madem böyle bir şey çıkmış. Sadece akşam değil blackout perdelermiş. Bakın ne kadar çok fark ediyor gölge kısmında. Aşırı mantıklı bir ürün. Şimdi birçoğunuz biliyorsunuz biz mevcut perdeleri değiştirmek için içindeki blackout mevcut perdeleri değiştirmek için sosyal medyada paylaşımlar yapmıştık. Evet. Bu paylaşımlardan dolayı sevgili Yücel bizimle iletişime geçti. Kristal Otoglass Bursa firmalarından. Evet. Zaten bu işin öncülerinden. Bizim tavan acil çıkış çekimizi de ondan almıştık karavan yapım sürecinde de. Sağ olsun o yardımcı olmaya çalışalım bir gelin bakalım dedi. Çerçevelere uydurabilmek için normalde tavandaki sinekliğin çerçeveleriyle beraber çok güzel, çok şık detaylı yapmışlar ama bizim bu çerçeveler dolayısıyla onları takamıyoruz oraya. Arada boşluk kalır diye mecburen bizim bunların içine yaptırmaya çalıştı. Sağ olsun gittik, konuştuk, baktık, yaptırdık. Çok güzel yaptılar gerçekten. Minder kılıflarımızı değiştirmek istiyordum ben ama onlara fırsat kalmadı. Evet. İstediğim kumaş vardı, onu bulamadım. Ama onları da sonrasında değiştireceğiz. Şimdilik böyle bir renk katalım diye. Bunları dikmek çok kolay değil. O bir ayrı bir olay. Bunları diktirmek de olmuş ateş pahası. O da bambaşka bir tabii olay. Canım, yani minder kılıflarını bir değiştirelim dedik. Birkaç yerden fiyat aldık. Aldığımızı alacağımızda pişman olduk. Bir pikeden yaptım bu kılıfları. Elde diktim. Ön tarafa da perde yaptık. Şimdi buradaki perdemiz şöyle. Işık patlayacak biraz, kusura bakmayın. Şöyle buraya oryantal korniş bu arkadaşın adı. Oryantal korniş denmesinin sebebi şöyle, açı verebiliyorsunuz buna. Yekpare tek parçadan oluşuyor yani döndürülmüş bu kısmıyla da. Evet, böyle raylı bir sisteme sahip oluyor. Biz buraya birkaç farklı fikir düşündük ama en mantıklısı görünce bu oldu ve buna karar verdik. Kornişe göre inanılmaz derecede pahalı bir malzeme ama inanılmaz derecede işimizi gördü. Gece özellikle, gündüz tabii ki mahremiyet katıyor. Perdeyi kapatıyorsun ve içeride gayet rahatsın. Tabii canım, yani bir de perde de blackout. Evet. Blackout perde kullandık onda da. İçerideki ışığı da dışarıdan göstermiyor, dışarıdaki ışığı da içeriye yansıtmıyor haliyle. Evet, şuradaki rafları da göstermek istiyorum.
Evet. Derli toplu olmaktan buradan başladık direkt. Başlangıçtan başladık. Evet. Modemimizin yeri zaten aynı Sabit. sabit. O burada devamlı. Bir iki Modemimiz orada. minicik askı yaptık, bir iki tane şöyle. Evet, şunları yaptık. O zaman geleyim ben o tarafa. Hadi gel. Evet Dilan Hanım, sizi böyle alalım Koştum geldim. ve biraz da işin maliyet kısmından bahsedelim. Maliyet çok açtık ya her şeyi. Bu Çok renovasyon, açtık. hiç tahmin ettiğimiz rakamlara çıkmadı. Çünkü biz sadece boya yapacaktık biliyorsunuz. Evet, yani sadece boya yapacaktık. Elimizde ahşap parça vardı. Oraya dedik o ahşapla bir kapı yaparız Evet. ve bitiririz diye düşünüyorduk ama hiç öyle olmadı. Çoğu şeye de para harcamadık aslında bir yandan düşünürsen. Tabii. Ama ona rağmen işte aksesuarlar, ıncık cıncık deriz ya, böyle ıvır zıvır ufak tefek şeyler birleşince zaten boyalar almış başını gitmiş. Vernik desen Dünya paralar olmuş, deli para boyalar olmuş. dünya paralar olmuş. İşte yok örtüsüydü, halısıydı, kilimiydi. Yaklaşık olarak 80-85 bin lira bandında bir rakam harcadık. Ya zaten hani parça parça fiyat vermeye gerek yok. Versen ne olacak? Bir hafta sonra almak isteseler fiyatı değişecek Aynen aynı öyle. malzemenin. Aynen O yüzden. Ama çok güzel oldu. Çok içimize sindi. Bütün paramız bitti ama olsun. Evet, bütün paramızı harcadık. Yani birikimimizi buraya tamamen gömdük. Evet. Bu arada biliyorsunuz makrame üretimi yapıyorduk öncesinde. Makrame üretimini de bitirdik. Evet, artık makrame Evet. satışımız yok sevgili Makrame dostlar. satmıyoruz. Güzel bir uğraş bizim için. Çok da rağbet gördü. Çok da güzel satışlar yaptık. Ama bir yenilik yapalım o durumda da dedik. Evet, çok güzel bir yeniliğimiz var. Onlara Hazır mısınız? Hadi onlara geçelim. Ne yaptın? Hazırladın mı? Gelip bakabilir miyiz? Bir saniye az kaldı. Şöyle uzaktan kopya çekeyim mi? Renkli renkli bir şeyler oluyor orada. Evet, çok güzel şeyler oluyor. Hadi gelin hadi. Hadi gelelim mi? Gelin. Ta 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 tam. Yeni mesleğimiz ve yeni işimiz bu sevgili dostlar. Parakort ipinden yapılma, özel klipslerle birleştirilme bileklikler. Şimdi kısaca ben hemen size bu bilekliklerden bahsetmek istiyorum. Mesela Gülgen'in şu anda gösterdiği ekrandaki bu bıçaklı olan bilekliklerde bir adet düdük bulunmakta. Burada bir adet magnezyum ateş başlatıcı çubuk bulunmakta. Pusula bulunmakta. Bıçağı göremedik, göster. Elinde Bıçağımız kaldı. şöyle. Kayboldu az önce. Şöyle de bir bıçağı var. Evet. Bıçağın şu tarafı biraz tırtıklıdır. Kesme ya da kazıma olarak kullanılabilir düzeydedir. Bunlar tamamen özellikli klipslerdir. Hepsinin ayrı özelliği vardır klipslerin. Olta gizlenen yer mevcut. Şu bölgede misina var gördüğünüz üzere. Balık tutabilirsiniz. Bu olay tamamen hayatta kalma bilekliğidir bunlar. Survival bracelet olarak geçer. Her bir klipsin dediğim gibi farklı özelliği var. Ola ki ekstrem bir yerde başınız bir derde girdi ve kimseye ulaşamıyorsunuz. En yakın yerleşim yeri kilometrelerce uzakta. Bu bileklikler sayesinde sesinizi duyurabilirsiniz. İkinci bir unsur, Türkiye biliyorsunuz. Sesinizi duyurabilirsiniz. Devam et çünkü ne olduğu belli değil şu anda. İnsanlar anlamadı. Nasıl duyuracaksın? Düdükten bahsetmedim hiçbirinden. Hemen bahsedeyim. Sesinizi nasıl duyuracaksınız? Gülden güzel bir noktaya değindi. Şunu uzaklaştırayım. Bak, next Evet. sesim hemen. Çok tiz bir düdük sesi var. Bu düdük neredeyse hepsinde var sanırım. Evet. Bütün şu grup hariç, bunlar standart Evet, klips, basit. bunlar hariç bütün bileklik klipslerinde düdük mevcut. Pusula mevcut. Ekstra özellik olarak kimilerinde LED aydınlatmalar var. SOS ışıkları mevcut. Yani çok Saat detaylandırdı. olan var, magnezyum çubuğu zaten pek çoğunda var. Az önce gösterdiğimiz gibi bıçak var. Derece termometre olanlar var. Ama hepsinin ortak bir özelliği daha var. Şöyle hemen takayım. Şu anda büyük boyunu Etraf taktım çok ben. karışık yalnız. Nerede göstersek bilemiyorum. Şöyle yapayım mı? Yap. Yok. Olur. Diğer tarafını böyle. Pusula var, derece var, düdük var. Hemen Bunda bıçak var detaylandırabilirim. galiba bir de, değil mi? Yok, magnezyum. Kesici çubuğu. aletimiz mevcut. Magnezyum çubuğumuz mevcut. Magnezyum çubuğuna bu kesici aleti sürttürdüğünüzde aynı zamanda ateş başlatıcı özelliğe sahip.
Yani ateş başlatabiliyorsunuz elinizdeki bu ürünlerle, ürünlerin hepsiyle. Hı hı. Bir diğer, bu ürünlerin hepsinin aslında en güzel ve bizim için de en önemli ortak noktalarından bir tanesi de şu sevgili dostlar. Mevcut kullanılan şu malzeme, parakort ip malzemesi. Bunları çok farklı örnekleri var piyasada ama bizim aldığımız bu ürün tamamen %100 yerli üretim olmakla birlikte en güzel özelliği 660 lbs kopma gücüne sahip bu ürün. Ne demek 660 lbs? 310 kilo taşıma kapasitesi var. Hemen şuradaki aparatlardan biriyle göstereyim. Yani şu Evet. ipim var. Bu bilekliğin değil. Evet, Bu şu ince ipin, ipin. şu incecik ipin 310 kilo taşıma kapasitesi var sevgili dostlar. Şimdi aynı zamanda bu ipin içerisinde 10 adet üçlü sarım ip daha var. Biraz önce size göstermiş olduğum şu modeldeki üretimdeki başlıklı klipste olduğu gibi işte bunda bu ipleri söküp bu dağılabilir bir malzeme. Hı hı. Bunu dağıtabilirsiniz. İçindeki ipleri söküp her bir ipin içerisinden çıkan o 10 ipi birbirine bağladığınız zaman şu modelde 6 metre ip kullanıldı. 6 çarpı 10 60 metre ipe sahipsiniz. Evet, ağ yapabilirsin, bir şey bağlamak için kullanabilirsin. Çadır yapabilirsiniz, tarp Evet. yapabilirsiniz, barınak yapabilirsiniz kendinize. Yani çok bu çok komplike bir ürün. Evet. Şu iple bütün hayatınızı tamamen değiştirebilirsiniz. O hayatta kalma durumu içerisinde. Yani sadece buradaki özellik klipslerde değil, ipin de özelliği çok önemli buradaki durumda. Yoksa Evet. çok daha basit. Bu parakord iplerin çok daha basit. Normal. Ya biz- Normal büküm diyorlar o iplere. Onlardan da kullanılabilir. Ama bu ipin buradaki kuvveti söz konusu ve aparatların İşlevselleri özellikleri. önemli. Evet. Yani biz bu işi araştırırken ayakkabı bağcığı kıvamındaki iplerle bile Evet. bu tarz örümler yapıp pazarlandığını gördük. Bayağı da şok yaşadık. Evet. Şimdi bu bir hayatta kalma bilekliği. Hayat sizin elinizde diye pazarlayacağımız bir bileklik bu. İpin özel olması gerekiyor. Kullanılan malzemelerin de işlevsel olması gerekiyor. O yüzden yerli firmaya da böyle bir ip ürettikleri için Evet. çok teşekkür ederiz. Dağcılık malzemelerinde kullanılan iplerdir bunlar. O yüzden artık yeni mesleğimiz bu. Evet. Şimdi dedik ya hani özel bir bileklik. Bu bilekliği kim kullanacak? Dağcılar kullanabilir. Kamp yapıyorsanız kullanabilirsiniz. Motosiklet kullanıcısıysanız kullanabilirsiniz. Çünkü bu ipleri birleştirerek yolda kaldığınız zaman aracınızı çekebilirsiniz. Ki bu iplerle araç çekenler var. Jeep 4x4 off-road araçları çekenler var. Hamak yapabilirsiniz. Hamak yapabilirsiniz, evet, kesinlikle. Bu ipi başka kimler kullanabilir? Çocuklar kullanabilir. Dediğim gibi kadınlar kullanabilir. Erkek çocukları kullanabilir. Bu bileklikleri sadece işte ateş başlatmak ya da hayatta kalma kafasıyla düşünmeyin. Çocuklarınıza alırsınız ufak modelleri. Bir ters bir durum mu oldu? Çocuğun bağırması gereken bir durum mu yaşanıyor? Düdüğünü öttürüp o tehlikeli alandan uzaklaşabilir. Başkalarının dikkatini çekebilir ya da. Aynen öyle. Yani kendilerini tehlikeli ortamdan uzaklaştırmak için de bu bileklikleri çok rahatlıkla kullanabilirler. Yani bu konuda biraz geniş düşünün derim. Şundan örnek alayım. Mesela bu bıçaklıları görünce benim direkt aklıma dalgıçlar geliyor. Evet. Yani Kesinlikle. denizaltı ya da zıpkınla balık avlayanlar geliyor. Mutlaka ellerinde vardır ama işte bıçak düşme durumu çok söz konusu ya Evet. suyun içindeyken. Benim aklıma direkt onlar geliyor. Yani o kadar çok Kesinlikle. kullanım alanı olabilir ki bunları. Yani hem fonksiyonel hem şık. Zaten renk hepsini örerken ayrı özeniyoruz diyeceğim ama özenmiyoruz çünkü Tolga ördü hepsini. Hepsini ben yaptım. Hepsini, bir tanesini bile Hepsini ben dokunmadım. Çünkü Gülden'in başka işleri vardı. Evet. Gülden onlarla uğraşırken Ben de dikişlerle uğraşıyordum. ben de karavan bittikten sonra bunlarla uğraşıyordum. O hani biz bir ay bir yoktuk ya. Evet. İşte bir ayın olmayışımızın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Bunları siz Bayağı da çok örmüşsün ha. Ben bu kadar Evet, fazla evet. beklemiyordum. yani Yatağın üstünde doldurdum. 70-80 tane daha, biraz daha var. Onları da daha getiremedim, Ha. sığdıramayacağım etrafa diye. O kadar haberim yok benim. Set olanlarımız var. Tekli olanlar var. Şimdi ölçüyü nasıl yapacağız derseniz genelde standart ölçü. Erkekler 18,5, kadınlar 17,5 gibi
yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Öyleydi. 16,5. 16,5. Bunlarda da ölçüler var. Bileğinizin ölçüsünü alıyorsunuz. Ona göre uygun olan renk deseni seçebiliyorsunuz. Evet. Ya da işte çok geniş ya da çok ince bileğe sahipseniz ölçünüzü bize bildiriyorsunuz. İstediğiniz modeli söylüyorsunuz ve biz üretime geçiyoruz. Evet, üretip satıyoruz. Set olanlarımız var. Anahtarlıklı. Şöyle çok güzel. Evet, anahtarlıklardan birini kendimiz kullanmaya başladık karavanda. Evet. Şöyle üçlü set olanlarımız var. Anahtarlık var. Şu da bunu fermuarın içine geçiriyorsunuz. Bunu da içinden geçiriyorsunuz. Fermuar ucu oluyor. Evet. Böylelikle fermuarınızı çekerken çok daha rahat hareket etmiş oluyorsunuz. Bizim hırkalarımızın pek çoğunda vardır bunlardan. Evet, biz kullanıyoruz. Aktif olarak kullandığımız bir malzemedir bu. Çantalarda kullanılabilir. Çanta fermuarlarını zorlamamak için. Evet, sırt çantaları, spor çantaları onlar da kullanılabilir. Ondan sonra şöyle yine her modelin, her setin, pardon bu bunun değil. Yandakinin. Her modelin, her setin farklı kombinasyonları mevcut. Arka alan çok karışıkta. Şöyle tam gözüküyor. Ben küçük ekranda gördüğüm için anlayamıyorum. Evet, farklı kombinasyonları mevcut. Bağlama şekilleri hepsi vesaireler. Farklı desenlerde örülü. Evet. Şöyle yakından örnek göstereyim sen orada onlara bakarken. Tabii. Hepsinin deseni farklı. Bakın. Ortalama minimum 4 metre, maksimumda şu ana kadar kullandığım 7 metrelik iplerle örüldü totalde. Hani 2 renk olanlar işte 2 metre bir renk, 2 metre bir renk gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi modelden modele değişiyor ama tabii bu durum. Tabii uzunluklar modelden modele değişebiliyor. Mesela siz derseniz ki ben 10 metrelik bir ip kullanılmasını istiyorum. Ona göre farklı bir model üretmemiz gerekir. Evet. Özel üretim yapmamız gerekir. Ama bunları da tabii ki yapabiliyoruz. İstediğiniz klipse mesela dediniz ki Tolga ben şu modeli çok beğendim. Ama işte ne bileyim bıçaklı modelde istiyorum o modeli derseniz bunu adapte edebilirim. Evet. Yani onun için tekrar bir üretim yapabilirim. Yani yeni işimiz, yeni destek olacağınız iş bu. Evet, makromeleri bıraktık dedik ama şimdi daha çok çalışmamız lazım. Tolga zaten harıları çalışmaya başlamış gördüğünüz gibi. Bir dünya örmüş. Ben genelde yapıyor, bitiriyor ve bana gösteriyor. Bak nasıl olmuş deyip kenarıya kaldırıyor. Bu kadar çok olduğunu ben de beklemiyordum. Bundan sonra beraber örmeye devam edeceğiz. Gezerken bunları satacağız. Shopier mağazamız hala duruyor. Shopier mağazamız aktif. Oraya yükleyip satacağız muhtemelen bunları. Evet, muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde bunlar Shopier mağazasına yüklenmiş olacak oluruz, zaten. Evet, eklemiş oluruz bunları da. Linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Video açıklamasına linki ekstra ekleyelim. Normalde zaten Instagram sayfamızda ve YouTube açıklamalar kısmında, kanal açıklamaları kısmında bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Shopier'e buradan ulaşarak beğendiğiniz farklı modeller için de bize Instagram üzerinden yazarsanız daha hızlı olur. Shopier'de de bir not düşme durumu söz konusu ama bize bildirimi geç düşebiliyor bazen, askıda kalıyor. Instagram üzerinden daha hızlı haberleşebiliriz. Beğendiğiniz ya da yardımcı olabileceğimiz farklı bir seçenek varsa yapmaya çalışırız. Bu aralar bu konuda desteğe ihtiyacınız var çünkü biz paraları yedik. Türkiye'yi nasıl gezeceğiz bilmiyoruz. Evet, para lazım sevgili dostlar. Hepsini karavanın içine yatırdık. Tabii ki işe yatırdık bir yandan da aslında. Tabii ki. Yeni işimiz bu olduğu için. Evet. Ya biz severek yapıyoruz. Bizim bu işe başlama sebeplerimiz son günlerde yaşadığımız depremler sevgili dostlar. Evet. Özellikle bu sene ne hikmetse biraz fazla bir deprem söz konusu. Deprem çok güzel sık. onlar. Dün Bursa'da 4 tane deprem oldu arka arkaya. Evet. Yani bu yüzden atıyorum hani bir şekilde o bölgeden enkazın altından sağ çıktınız. Şu düdük de yani hani mecaliniz yoktur. Tabii. Bağıramazsınız, sesinizi duyuramazsınız. Ama şu tiz sesi o bölgede çalışan özel eğitimli kişiler duyar. Köpekler duyar. Doğal olarak ya şununla bir kişi kurtulsun, dünyalar benim olur. Anladın mı? Hani bizim olayımız aslında o. Yani hep en kötüsünü düşünerek hareket etmek lazım. O yüzden tedbirli olmak lazım bu gibi durumlarda. Tabii. Ki yıllardır bizim çocukluğumuzdan beri depremi öğretirken hep bir deprem çantası ve deprem düdüğü mevzusu söz konusudur. Sürekli bileğinizde kalacak bir deprem düdüğünüz var olacak. Evet. Sadece deprem olarak değil, benim aklıma şu geldi bir de bir yandan. Mesela kamp yapıyorsun, kalabalık bir grupsun, ormanda yürüyüş yapıyorsun. Mesela yürüyüşçüler, Likya yolu yürüyüşçüleri birbirlerini çok fazla kaybediyorlar. Çok kaybolan oluyor ve çok işte o yol üzeri uzun bir yer olduğu için çok mesela belki de yakınından geçiyorlar kaybı bulmak için. Ama bu gibi durumlarda işte
Ya Yakınında insanlar olduğunu düşünüyorsan kendini duyurabilmek için düdük çok büyük bir avantaj. kesinlikle aklıma geldi. Düşünsene çoluk çombalak bir geziye çıktım. Çocuğun biri kayboldu. Evet. Bağırıyor ve hani korktu, belki de bağıramıyor da. Evet. Ama kolundaki düdüğü öttürebilir o çocuk. Eğer bunu ona öğretirseniz bu düdük sayesinde ona ulaşabilirsiniz. Yani bunu sadece yetişkinler olarak düşünmeyiz. Çünkü biz bunun imalatını yaparken, biz bu işe girerken çok geniş kapsamlı düşündük bunu. Yani 5 yaşındaki çocuk da kullanabilir rahatlıkla. Hepsinde bıçak yok. Bazılarında bıçak var. Bıçaklı olanları almazsınız. Çocuk boylarda bıçak yok. Çocukların bileğine olabilecek klips seçeneklerinde bıçak yok. Şu boylarda bıçak yok. Sadece ateş başlatıcı ve kazıyıcılar var. O yüzden ve düdük var, pusula var. Hadi pusula kullanmayı çocuklar çok akıl edemez ama düdük inanılmaz derecede etkili olacaktır. Yani hep kötüden gidiyoruz ya. Atıyorum bir kız çocuğuna bir sarkıntılık vesaire bir şey söz konusu. Bu düdüğü öttürerek etkisiz hale getirebilir ya da yardım isteyebilir sevgili dostlar. Yani biz bu işe girdiğimiz zaman aklımızda hep bu olaylar vardı. Hani bir şekilde birilerine yardımcı olmak fikriyle biz bu yola çıktık. Umarız da başarılı da olacak. Daha hiçbir yerde satışını duyurmamamıza rağmen sevgili birkaç dostumuz, bizi ziyarete gelen sevgili birkaç dostumuz inanılmaz derecede adetli alım yaptılar. Görür görmez hepsi. Yani satışa çıkartmadık, hatta fiyat çalışması yapmadık dememize rağmen onlar içlerinden geçen rakamlara satın aldılar. Aynen öyle. O yüzden de onlara sizlerin aracılığınızla teşekkür ederiz. Bu arada makromeyi de çok keyifli üretiyorduk. Zaten az önce de bahsettim. Ama çok fazla hem yer kaplıyordu hem de işte makrome bir ev süsü sonuçta düşününce yani üretmek. Herkes için uygun olan bir hediye değil. Yani hem o açıdan hem de evet onu herkes de yapabilir. Evinde, anladın mı? Uğraşırken insanlar da yapabilir. Ama bunun işte avantajı dediğin gibi işte birilerine faydalı olabilmek, çok daha fazla işe yarar bir ürün üretiyor olmak aynı zamanda. O yüzden buna dönüyoruz artık. Elimizde kalan makromeleri de yapalım. Benim şimdi aklıma geldi makromeye dönünce tekrar. Elimizde kalan makromeleri kaç tane var? Dur. Hemen araya giriyorum. Ne söyleyeceğini bilmiyorum. Elimizde kalan makromeleri galiba 8 ya da 10 tane var. İlk sipariş veren kişilere hediye olarak gönderiyoruz sıradan. Aynı şeyi söyleyecektim. Bitene kadar. Aynı şeyi mi söyleyecektin? Gerçekten. Elimizde ne kadar var deyince tahmin etmişsindir. Ben ne bileyim kampanya yapalım falan dersin diye düşündüm belki. Kalbimiz birmiş. Evet. Yani hani ekstra onları satmaya çalışmayacağız zaten. Tabii ki. Hediye veririz birilerine falan diye düşünüyorduk. Bence şu anda ilk sipariş verenler, elimizde kaç tane var bilmiyorum dediğin gibi. Belki 10, belki 15 bilmiyorum. O kadar vardır büyük ihtimalle. Küçükler falan olabilir. Saksılıklar falan olabilir. Kaç adet olursa işte siparişlere göre bitene kadar göndeririz bunlarla beraber. Elinizi çabuk tutun. Açıklamada Shopier linki var. İlk sipariş veren kişilere göndereceğiz. Ama sonralarında yine ufak bir hediyelerimiz olur yani. O da değil. Yani makrame kadar büyük bir hediye olmaz da. Tabii bizden. Aynen öyle. Makromelerde diye düşünüyorum. Hadi yine iyisiniz. Evet. Böyle dostlar, bu ara çok aktiftik yani anlayacağınız. Sizin yanınızda değildik ama sürekli bir üretim, bir yenileme, bir tamirat, bir fikir. Hep böyleydik. Rengarenk tasarımlar, çok güzel tasarımlar, çok şık tasarımlar ve bir o kadarı da yolda. Evet. Bak şunu yakından göstermek istiyorum. Bu da onun anahtarlığı. İçinde ufak farklı bir detay var. Çok güzel. Çok güzeller ya. Bak mesela şimdi mesela bu bana hediye aldın sen bunu. Tamam mı? Hı-hı. Ben de sana ne yaptım? Ben de sana şu pembeliği hediye aldım. Evet. Benzer mesela böyle kombin hediyeleri yapılabilir. Aynısının farklı rengini eşinize alabilirsiniz, kız arkadaşınıza alabilirsiniz. İşte haberleşirsek uygun ölçülerde üretim yaparız. Bu uygun ölçülerde üretim yaparız. Özel sipariş gibi düşünmeyin. Öyle bir şey değil. Normal satış neyse aynı fiyattan satılacak. Sadece doğru kişiye doğru ölçülerde gidebilmesi için böyle söylüyoruz. Yoksa özel üretim aman daha fazla para olur falan gibi. Hayır. O konuda şeyiniz rahat olsun. Hani sadece benim söylediğim işte Tolga ben 10 metrelik bir ip kullanılmasını istiyorum dersiniz. Malzeme farkı olacak. Evet, malzeme farkından kaynaklı olarak ve onun örüm zaman süresinin farkı olacağından dolayı ufak bir fiyat farkı olabilir ama onun haricinde mevcut olan modellerin ölçülerinde fiyat farkı yok sevgili dostlar. Evet.
Evet, yeni Hadi. işimiz hayırlı olsun. Evet, vatana, millete, bize, size Evet, bol bereketli olsun. bereketli olsun ki bereketle beraber gezmeye devam edebilelim. Evet. Evet, bakalım. Yani böyle sevgili dostlar. Aklımızda kalan tek bir şey var. Evet. Bu yapımla Tam ben alakalı. diyecektim biliyor musun? Şöyle baktım, kapının oraya gördüm çünkü. Biz normal şartlarda karavanın dışında boyayacaktık. İkimiz çok niyetlendik. Evet. Hatta neredeyse bir yıldır renk tartışıyoruz. Evet. Ne renk yapalım, ne renk yapalım diye. İçinden önce dışını düşünüyorduk aslında. Evet. Yani o renk konusunda hep konuşuyorduk. Aynen. Çok güzel bir renk bulduk. Ortaklaşa bulduğumuz Evet. bir renkti. Evet, Max de ortak oldu o renge. Ondan sonra o renkte okey yaptık. Bursa'da uzun süre kalmamızın getirisi olarak bizden götürdüğü paralar oldu. Aile işleriyle ilgilendiğimiz için YouTube'a çok yoğunlaşamadık. Tamirat uzun sürdü, tadilat uzun sürdü. Oraya ekstra masraflar yaptık. Hep cepten Kazanç, yedik. Evet. Yedik de yedik yani. Evet, yedik de yedik. Haliyle. Bütçeyi ayıramadık. O yüzden karavanın dışını boyayamıyoruz. Yani çok isterdik size karavanın içini böyle güzelleştirmişken dışını da bir güzelleştirelim. Evet, dışını da değiştirelim. Dışını da bir değiştirelim diye çok niyetlendik. Ama maalesef. Hatta geçen gün en son Tolga dedi ki ruloyla boyasak ya falan dedi. Ya oraya kadar düşündüm yani artık ne yapayım çünkü. Evet, öyle mi yapsak acaba falan dedi. O yüzden gri renkte bir Orada müddet daha kaldık. Evet. bir müddet daha göreceksiniz. Bakalım onu da yaparız belki satmadan. Ama siz bizim videolarımızı bağlı bulunduğunuz WhatsApp gruplarında ya baksanıza böyle bir çift var, bunlar kafayı kırmış, işi gücü bırakmış, Türkiye'yi gezmeye çıkmışlar. Bunları bir izlesenize ya, bir destek olursanız böyle biz bu işleri daha çok hızlandırabiliriz. Evet. Sizin burada çok büyük desteğinize ihtiyacımız var sevgili dostlar. Bunu hemen hemen her videoda söylüyoruz. Bizim kanalımızın büyümesi için birinci öncelik sizlerin vermiş olduğu destek. Bu desteği nasıl vereceksiniz? Videolarımızı beğenerek, videolarımıza yorum yaparak, videolarımızı WhatsApp gruplarınızda paylaşarak en büyük desteği bize vermiş olursunuz. Beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza göndererek destek olabilirsiniz tabii ki kanalımızın büyümesine. Aynen. Ama varlığınız bile büyük destek bize tabii ki. Evet. Katıl aboneliğimiz var. Kanalımıza dergi aboneliği gibi düşünün. Aylık. Katıl butonuna tıkladığınızda aylık farklı ücretlerde, düşük ücretlerde 50 lira, 125 lira gibi Evet. yani düşük ücretlerde katıl aboneliği sağlayabilirsiniz. O da bize ufak bir destek bir dakika, olmuş şu an olur. aklıma şey geldi. Biz hiç ondan bahsetmedik bak. Şimdi aklıma geldi. Hı. Hatta biz de onu yapıyoruz. Mesela videolarımızı izlerken tabii normal zamanda ilk gösterimden bahsetmiyorum. Aha. Videolarımızı izlerken karşınıza çıkan reklamlar var ya, onları birkaç saniye atlamazsanız mesela orada para kazanıyoruz. Evet reklamlardan para kazanıyoruz yani. Evet. Şöyle tabii ki reklam izlemek istemiyoruz hiçbirimiz. Biz de izlemek istemiyoruz. Bazen işte videoda bir şey ararken açıyoruz bakmak için falan. Ben bile geçiyorum reklamı. Atla diyorum. Ya kendi videomuzda bile atladım falan oluyorum sonra. Ama mesela o bölümde para kazandırıyor. Bunu da ayrıca hatırlatayım dedim. Evet. Yani bu tür ufak ufak şeylerle bize destek olabilirsiniz. YouTube'un yine içerik üreticileri için yapmış olduğu bir süper teşekkür var. Süper teşekküre tıklayarak bize yine destek olabilirsiniz. Evet, İstediğiniz ücretli meblağlarda falan. Desteklerden biri. Ya da ya Tolga beni o işlerle işte Gülden ben YouTube'a para kazandırmayayım. Ben size destek olmak istiyorum derseniz bize yapacağınız en güzel destek üretmiş olduğumuz bu ürünlerden birer tane alıp ya da üçer tane alıp Üçer tane, beşer tane alıp olur bize yani. destek olmanızdır. Böyle bir üst limit yok. Bir tane almak zorunda değilsiniz. Yani malzemeyi dediğim gibi hani sadece dağcılık vesaire kampçılık gibi değerlendirmeyin. Balıkçıysanız bir ihtiyacınız olur. Yani Hediyelik olarak da çok uygun bir ürün. kesinlikle çok uygun. Bir abimize doğum günü hediyesi aldılar. Evet. Babalar günü hediyesi aldılar mesela. Evet. Yaptığımız satışlardan Anneler günü bahsediyorum. hediyesi olarak verdik bu Evet. süreçte. Yani çok fazla verdik. Ya şöyle söyleyeyim hani rakam söylemeyecektim ama 20'ye yakın ürün verdim. Hani hiç tahmin Evet. etmediğim bir şey bu ve daha paylaşmadık biz bunları. Evet. Sadece çok yakın çevremiz biliyor bu olayı yaptığımızı. Hani 20'ye yakın ürün aldı insanlar ve daha fiyatlandırmasını yapmamıştık. Evet. Ve inanılmaz rakamlar verdiler. Tabii canım. Yani o hani siftah durumu vardı Evet ya. evet ya inanılmaz Ondan rakamlar önce verdiler. Yani sağ olsunlar. Bundan sonra da inşallah diğer ürettiklerimiz de böyle hızla satılır. evet. Bol bol kazanırız ve bol bol gezebiliriz. Aynen öyle.
Yani bu iş bir takı olarak görmüyoruz biz Evet. bunu. Ben bunu her seferinde söyleyeceğim maalesef. Biz takı olarak görmüyoruz. Bu bir hayatta kalma bilekliği. Hayatınız sizin elinizde. Bu işi geliştirmeyi düşünüyoruz aynı zamanda. Sadece işte bu kadar hani shop yerimizde satalım falan, evet güzel. Evet. Sizlere satalım, o kısmı da çok güzel. Ama işte özel kutular yaptıralım, hediyelik kısmına dönüşsün. Çünkü ürün gayet kaliteli ve bu özel üretimi ve özel satışı hak eden bir ürün. Kesinlikle komplike bir Evet. ürün. İpinden kullanılan klipsine kadar el emeği zaten o bence paha biçilemez bir şey. Ben el emeğine çok değer veren bir insanım. El emeği oluşu zaten bambaşka bir özellik. Fabrikasyon olmayışı. Gülden'in dediği gibi yani özel bir ürün. İpinin kopma derecesi kadar şu anda en üst düzeyde 660 lbs. Yani Evet. 310 kilo. Bunun üstü yok. Dağcılık özel ekipmanlarda var. Evet. Ama o 4 milimlik ipte 310 kilo kopma kapasitesi şu anda yok. Sadece 4 milim, bir de yani öyle halat Evet, değil, 4 çelik milimlik halat bir değil. malzeme. İp yani sadece, ama oldukça başarılı bir malzeme ve bu malzemeden bir bilekliğe sahipsiniz. Her zaman elinizin altında bulunacak. İşte acil durum ekipmanlarına sahipsiniz yani bir yandan. Yani evet. Evet. Ya ben hep aynı konulara dönmeye başladım. O yüzden Bence yeter bu kadar. yeter. Bu kadar Sizinle daha reklam, fazla bu kadar reklam yeter bence artık. kendi reklamımızı yapıyoruz ama o kadar da olsun ama değil mi sevgili dostlar? Bir de uzun süredir yoktuk. Evet. Onun da biraz acısını çıkartalım Konuşamadık bence. çoktandır sizlerle. Ama karavanımız nasıl olmuş? Evet, nasıl Çok olmuş? güzel oldu En ya, çok bu yorumlarınızı maşallah. merak ediyorum. Yeni işimiz apayrı bir durum tabii ama Yeni akmalara işiniz doyamıyoruz. hayırlı Bak, olsun. konuşurken bile gözüm o tarafa gidiyor, fark ediyorsun. Sürekli içerisini inceliyoruz böyle. Güzel oldu, güzel oldu. Çok şükür. Evet evet. Hep böyle içimize sindiği gibi olsun istedik. Gerçekten öyle oldu. Güzel anılara eşlik etsin bizimle beraber. Aynen öyle. Aynen öyle. Bizden sonra da yeni sahibine etsin inşallah. İnşallah. Bu Tabii arada kamyon karavan hayalinden de vazgeçmedik tabii ki. kesinlikle öyle. Kamyon karavan hayalinden vazgeçmedik. Karavanımız satılık. Ama fiyat belirleyemiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. 1,5 milyonun altına vermeyi planlamıyoruz. Kesinlikle. Çünkü biz aracı satmıyoruz. Evet. Yani bir araç satmıyoruz. Bir yaşam alanı satıyoruz size. Ve projeyi satmış oluyoruz böylelikle. Ayrıca aracımızda da bir problem yok zaten. Tabii Hani ki. Aracı satmıyoruz derken öyle Hayır. düşünülmesin diye. Hani çoğu kişi şey yapıyor ya. Aha. Aracın fiyatı Evet, hani evet. içine önem vermiyor kimse. Anladın mı? Aynen. O yüzden söyledim Aracın ben ona. kilometresine, model yılına takılarak hesap Tabii ediyorlar. tabii. Ben onlara takılmıyorum. Benim için fiyatın belirleyici unsuru arkadaşlar içindeki yaşam alanı, Tabii. kullanılan malzemeler ve tasarım. Sonuç olarak bu bir karavan çünkü. Aynen öyle olmalı öyle. bence de. Karavana biçtiğimiz fiyat sevgili dostlar 1,5 milyon. Satma amacımız, satma ihtiyacımız yok. 1,5 milyon altında satmam derken 1,5 milyon diye şu anda belirledin de ben böyle falan Hayır diye kaldım. altında satmıyoruz zaten hayatım. Çünkü bizim satma amacımız sevgili Evet. dostlar da biliyor. Tabii canım. Kamyon karavan Evet, almak. Eğer ben 1,5 hani 1 milyon 300 bin liraya satacaksam bunu ve kamyon karavan alamayacaksam bu aracı Tabii satmamın canım, da bir aynen. anlamı yok. Biz karavandan gayet memnunuz. Büyüklüğünden de memnunuz. İçinden zaten Tasarımı bakmalara zaten doyamıyoruz. müthiş. Evet. Tasarımı zaten Tasarım. müthiş. Tam zamanlı ya şöyle söyleyeyim. Ev almaya niyetlisinizdir ama ev fiyatları size çok yüksek geliyordur. Belli bir geliriniz vardır. Karavanda yaşamak hayalinizdir. Bu karavanda onu gerçekleştirebilirsiniz. Bursa'da sanırım 10-15 tane karavan kamp var. Abi ev kirasından daha ucuz. Yıllık anlaş, çek bunu oraya. Canın mı sıkıldı? Erde'ye git, Çanakkale'ye git, oraya git, buraya git, tekrar geri gel. Yani kısa süreli kullansan da bu konforu yaşayacaksın. Yani ev konforu ki. yaşayacaksın direkt içeride. Satışla alakalı aklınıza bir soru gelirse de sosyal medya hesaplarımızdan Evet, bizimle yorumlara iletişime yazabilirsiniz. geçebilirsiniz. Siz bu karavanı alırsanız biz de kamyon alacağız. Ya ne güzel olur. Herkes hayaline kavuşur. Evet, evet siz hayalinize Bir kavuşursunuz. taşla iki kuş. Biz kendi hayalimize kavuşuruz. Yollarda karşılaşırız. Çok keyifli vakit geçiririz. Evet. Çok güzel olur. Bakalım. Kısmet satılırsa kamyona hızlı ulaşırız. Evet. Satılır yani. Satılır inşallah. Satılmazsa yani öyle yani aman satılsın diye şeyinde değiliz ama işte hayalimize ulaşmak için başka bir seçeneğimiz yok. Yoksa Evet. biz de çok isteriz ki şimdi bu yenilemeyi yapmasaydık da kamyon karavanı yapsaydık, sonra bunu satışa çıkarsaydık. Ama maalesef öyle bir dünya yok.
Ya en azından bizim için yok. Evet, hayallere ulaşmak için bazı şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Onun yerine yenisini koyabilmek için. Evet. Umarız bizim gibi hayali olan birilerine gider karavanımızda. Çok memnun kalacaklarından adım gibi Evet. eminim. Hani yaşam alanının konforu inanılmaz güzel. Evet. İnanılmaz konforlu. 2 kişi, bir tane çocuk, 2 tane çocuk çok rahat yaşayabilir Evet. burada çocukla. Çünkü yemek alanımız masa olarak da açıldığında çok rahat. 6 Evet. kişiye kadar sığıyor ama yatmak için de 2 çocuk ve 2 yetişkin, hatta ya da 2 yetişkin, Tabii. 2 çocuk gibi Yani burası düşünelim. 120 santime 1.85 yatak alanı oluyor. Burası daha geniş arka yatakta. Evet, orası 115'e 1.95 yatak alanı var. Zaten sanırım Türkiye'deki en fazla depolaması alanına sahip karavan bu. Yatak altını hesaplamıştık değil mi? Sadece İki yatak tona altını yakın. hesapladım. 1800 litre depolama hacmi var 2 yatak ton alanının. neredeyse işte. Evet, sadece yatak alanı. Koltuk altları, Tabii. şuralar, senin o göz, Onları hiç burası. katmadık. Bunları katmadık bile. Bunları katmadık. 1800 litre sanırım sadece Alcoven'li o büyük 8-9 metrelik karavanlarda vardır bu kadar depolama alanı. Evet, şimdi biz biraz önce çok konuşmuşuz. Konuştuğumuz için bütün piller bitmiş. Evet. Biz anlatmış durmuşuz size her Evet. zamanki gibi. O yüzden artık kısa keselim çünkü bu şarj da bitmek üzere. Evet. Şimdi bir sonraki videoda ne yapacağız? Yerleşim yapacağız. O eve boşalttığımız, 3 odaya doldurduğumuz eşyaların hepsini karavana geri yerleştireceğiz. Bakalım sığdırabilecek miyiz? Sığacak mı? Sığmayacak mı? Nelerden vazgeçeceğiz? Ekstralar Neleri var alacağız? çünkü. Ben kıyafetlerimi azaltmaya başladım. Çünkü Yani. ekstralara yer açmamız lazım. Motosiklet Aynen. ekipmanlarını satıyoruz biliyorsunuzdur belki. Onları da karavana yanımıza almamız lazım satabilmek için. Bileklikler girdi falan filan derken bakalım neler yapacağız, nasıl yerleştireceğiz. İyi dinlenin. Bir sonraki videoda çok çalışacağız. Hep beraber çalışacağız. Kaytarmayın sakın. O Bir zaman sonraki videoda görüşelim. kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.